Tek bir şey seç yoksa hiçbir şeyde başarılı olamazsın. Bunun gibi sözleri birçok kez duydum ve büyük ihtimalle sen de duymuşsundur. Ben uzun süre buna inandım ama bu bize söylenen en büyük yalanlardan biri. Çünkü ben her şeyi öğrenmek istiyorum. Sinematografi, fitness, yemek yapma, tarih, felsefe, psikoloji, resim, hikaye anlatıcı, kişisel gelişim, grafik tasarım ve çok daha fazlası. Kendime sürekli şunu sordum. Bir konuda uzmanlaşmam gerekmiyor mu? Her şeyi yapmaya çalışırsan hiçbir şey yapamazsın. Böyle sözler duyuyordum etraftan ve bu sebeple sorunun kendimde olduğunu sandım. Ama sonra bir şeyi fark ettim ve bütün parçalar yerine oturdu. Her şey bağlantılıydı. Birazdan neden birden fazla ilgi alanına sahip olmanın aslında süper güç gibi bir şey olduğundan bahsedeceğim. Farklı ilgi alanları birbirinden apayrı şeylermiş gibi geliyor bana. Ya da en azından öyle öğretildi, bilmiyorum. Yani yemek yapmayı biliyorsan yemek yapmayı biliyorsun. Sinemaya ilgin varsa sinemaya ilgin var. Peki bu ikisini birleştirmek mümkün değil mi? Her şey bağlantılı. Ya da senin için henüz öyle değilse her an olabilir. Einstein bir fizikçi miydi sadece? Hayır, aynı zamanda bir müzisyendi. Da Vinci, resim, anatomi, mühendislik, matematik saymakla bitmeyecek kadar ilgi alanı vardı. Keza İbn Sina da öyle. Tıp, felsefe, astronomi, psikoloji, matematik. Bu insanlar sadece uzman değildi. Polimatlardı. Polimatlık birden fazla alanda derinleşmeye verilen isim. Günümüzde polimatlık bir işe yaramaz ve saçmadır gibi düşünüyor olabilirsin. Oraya da geleceğim. Ama polimatlık bir zamanlar bir idealdi. Rönesans döneminde. Rönesans insanı dediğimiz kavram bu aslında, polimatlık. Ama bugün bize hep şunu söylüyorlar. Tek bir şey seç ve onda en iyi ol. Ve belki de bu birçok insan için doğru. Ama senin için doğru olmayabilir. Tabii ki kolay değil. Hatta bazı açılardan eskisine göre çok daha zor. Çünkü artık bilgi çok derin. Bir alanda uzmanlaşmak bile yıllar alıyor. Eskiden birkaç kitap okuyup uzman olabileceğin konular bugün hobi gibi kalıyor. Ve hayat sürekli hızlanıyor. Sadece toplu taşımada 3-4 saat harcayabiliyoruz her gün. Ama bir yandan da hiç olmadığı kadar kolay. Çünkü yapay zeka ile bilgiye erişim hızlandı. Rönesans'ta insanlar kitaplara ulaşmak için günlerini harcıyordu. Biz artık aynı bilgilere saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Bu iyi bir şey mi tartışılır. Ben çok da iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama sonuçta bizim işimizi oldukça hızlandırdığı kesin. İnanılmaz şekilde hızlandırıyor hatta. Sorun şu, onlar bilgi yüklemeye odaklanıyordu, bulabildikleri bütün bilgileri alıyorlardı. Ama biz bağ kurmaya odaklanmalıyız. Çünkü her şeyi öğrenmene rağmen bunu pratik bir şekilde kullanamadığında bir işe yaramıyor. Bilmek yetmiyor yani. Ben şöyle düşünüyorum. Bir çekirdek uzmanlık alanı belirle. Mesela benim için bu sinematografi. Ve bunun etrafına diğer ilgi alanlarını yerleştir. Psikoloji, felsefe, tarih, spor. Felsefi konularda filmler çekmek ya da tarihle sinemayı birleştirip belgeseller hazırlamak gibi. Hepsi bu merkeze bağlanabilir. Ve sonuç olarak bir ağ oluştur. İşte bu bağ kurma temelli polimatlığa yeni Rönesans diyorum ben. Benim uydurduğum bir kavram bu. Böyle bir şey yok aslında ama bence şu çağda yeni Rönesans insanlarına ihtiyacımız olacak. Çünkü insanların hiçbir şey bilmediği bir noktaya doğru gidiyoruz. Her şey zaten kurulu olarak bize geliyor. Yani teknoloji bir anda yok olsa zaten yeniden icat edebilecek kimse yok herhalde ortada. Ve yapay zeka da aslında böyle bir tehdit oluşturuyorken bir yandan da insanların yapay zekanın yapamayacağı şekilde bağ kurarak bir şeyler üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek bir alanda uzmanlaşmak yapay zeka için kolay ama örneğin bir psikolog gibi düşünerek sinema yapmak ya da mühendis gibi düşünerek hikaye yazmak
Bunlar yapay zekanın kuramayacağı bağlar oluşturuyor bence ki bunları çoğaltabiliyorsun. Ve bu ancak bir insanın yapabileceği bir şey bence. Yapay zekanın en azından şu noktada bu şekilde bağlar kurarak ortaya yaratıcı ürünler koyabileceğini düşünmüyorum. Tarihteki polimatları hatırla. Onları diğerlerinden ayıran bir şey vardı ve yapay zekanın asla ulaşamayacağı bir şey bu. Merak duygusu. Ve bu hala insan olarak en güçlü aracımız. Her şeyi öğrenmek istemek bir sorun değil. Hatta belki de en büyük avantajın bu.